Herkese merhaba. Roma'dayız. Bugün dışarıya çıktım otelden. Sabah erken saatte ayrıldım. Henüz daha güneş bile bu ara sokaklarda kendini göstermedi. Ama bugün Roma'nın en muhteşem yerlerini gezeceğiz. En popüler yerlerini gezeceğiz. Dünyanın herhangi bir tarafından gelen bir kişinin Roma'ya indiğinde görmesi gereken her noktayı birlikte göreceğiz. Bir ikinci video daha yapacağız. O da popüler noktaların dışındaki en önemli, en güzel, en gizli saklı köşeleri zaman yettiğince vermeye çalışacağım. Siz şimdi ne yapıyorsunuz? En önce belki de şu anda videoyu durdurup yapmanız gereken bu videolara destek olmak için hem kanala abone oluyorsunuz. Çok fazla abone olmadan videoları seyreden var. Kanala abone olursanız hem bu videoların devamı için bana destek vermiş olursunuz. Hem de büyük bir motivasyon kaynağı olur. Aynı zamanda izlediğiniz videoyu beğenirseniz, hatta bir de olmadı altına bir böyle tık da olsa bir yorum yaparsanız siz de büyük bir destek vermiş olup en azından bu videoya bir de emek katmış olursunuz. Şimdiden iyi gezmeler, harika bir video olsun bakalım. Roma'da özellikle antik dünyadan kalan birçok eser var. Ancak hemen arkamda bulunan Vittoriano anıtı antik Roma ile ilişkisi olmayan ama en çok ilgi çeken, en çok turisti kendine ziyaretçi olarak akın etmesine sebep olan anıt. Vittoriano anıtı enteresan bir anıt ve antik Roma'ya giden, antik Roma'nın bulunduğu imparatorluk yolunun da başlangıcında hemen Venezia meydanında yükselen bir tepenin kuzey yamacına kurulu nefis bir anıt. Palermo'nun son kralı ve İtalya'nın ilk kralı olan Vittor Emanuele II, yani 2. Vittor Emanuele, işte İtalya'nın birleşiminde inanılmaz bir katkı yapıyor ve ülkenin bugünkü modern İtalya'nın kurucusu olarak tarihe geçiyor. 1878 yılında hayata gözlerini kapadığında kendisine bir anıtla teşekkür edilmesi, hatırlanması amaçlı arkadaki anıt dikiliyor. Çok büyük bir bina, hemen yukarısında bulunan atlı heykellerin yüksekliğiyle birlikte şu anda burada bulunduğumuz yani Venezia meydanından tam 81 metre yüksekliğe kavuşuyor o atlı heykellerin tepesinde. Vittor Emanuele II adına ve diriliş hareketini simgeleştirmesi adına yapılan arkadaki bu büyük bina aynı zamanda İtalya'nın meçhul asker anıtını da barındırıyor. Hemen kapının girişinden sonra merdivenlerden yukarıya çıktığınızda 2 tane askerin 24 saat nöbet tuttuğu ve sönmeyen ateşlerin yandığı meçhul asker anıtı da 1878'de inşaatına başlanıp 1911 yılında açılışı gerçekleştirilen bina aslında 1926 yılında tamamlanıyor. Ancak açılışı yapıldıktan 5 yıl sonra yani 1916'da meçhul asker anıtı da yine bu binaya ekleniyor. Bir Roma tanrıçasının heykelinin altındaki sunağa yerleştiriliyor.
Hemen iki köşedeki binaların tepesinde, kulelerin tepesinde yazılar var. Bir tanesi Anavatan'ın birliği ve bütünlüğünü, diğeri de vatandaşlarının özgürlüğünü simgeliyor. Üzerlerinde de bu yazıyla tamamlanmış bir şekilde bulunuyor. Bu devasa alanda çok fazla sayıda simge bulunuyor ve bunların hepsinin anlamları var. Tabii ki bu anlamların hepsine burada değinmeyeceğiz. Biz ne yapıyoruz? Şu anda Roma'da gezilecek yerleri, birer fotoğraf alınacak yerleri, hatta eğer turlarla geliyorsanız ve Büyük İtalya turu gibi kocaman bir tur yapıyorsanız, Roma'da geçireceğiniz vakit kısıtlı olduğundan dolayı işte anca belki panoramik olarak göreceğiniz, belki de sadece içine uğrayıp sosyal medyada bir yer bildirimi ve birkaç fotoğraf çekebileceğiniz noktalardan bir tanesi. Ama eğer sizler de bir gün Roma'ya gelmek isterseniz, ki Roma'yı tam olarak yaşamak için burada en az bir hafta 10 gün geçirmeniz gerekiyor. Daha aşağısında Roma'yı tanımanız, Roma'yı bilmeniz, Roma'yı hissetmeniz çok imkanı sayılan bir durum değil. Ve bu şekilde bir tatil gerçekleştirirseniz işte o zaman bütün bu her şeyin anlamını, boşu boşuna yapılmamış olduğunu, her konulan taşın, her yapılan yapının, orada bulunan heykelin basamak sayılarının, yerlerdeki şekillerin, gökyüzüne uzanan bazı heykellerin anlamlarını vesairelerini görme fırsatı da yakalarsınız. Burası bambaşka bir şehir. Gerçekten dediğim gibi Roma'ya geldiğinizde aklınıza birçok yer geliyor. Bunlardan bir tanesi Kolezyum, bir tanesi Vatikan, bir tanesi Aşk Çeşmesi, bir tanesi İspanyol merdivenleri vesaire vesaire ve güzel meydanlar tabii. Navona Meydanı gibi. Ama onun yanında bambaşka görülmesi gereken ve yaşanması gereken şey var Roma'da. Vittoriano anıtında, Vittoriano binasının hemen tepesinde, ilk terasında, tepenin üstünde, binanın üstünde sayılmaz burası, tepenin üstü gibi bir noktada konumlanmış kafe, restoran en güzel manzaralardan birini oluşturuyor bu tepede. İşte bu asansörle İtalya'nın terası denilen bölüme gidebiliyorsunuz. Asansör ücretli, ancak onun yanında bazı günler merdivenden de ücretsiz olarak çıkılabiliyor. Bazı günler diyorum çünkü daha önce birçok geldiğimde çıkma fırsatı yakalamama rağmen son dönemde sanıyorum her zaman açmıyorlarmış. Ben de uzun zamandır gelmiyordum Roma'ya. Ve şimdi durum bu. Hemen arkamdaki bu asansörle de yukarıya çıkabiliyorsunuz. Antik Roma, bugünkü Roma'nın da tam merkezi sayılabilecek bir noktada yer alıyor. Yani bizim tarihi yarımada olarak gördüğümüz ve yine Romalılar tarafından inşa edilen, Neo Roma olarak adlandırılan, daha sonrasında Konstantinopolis, Konstantiniye ve çok daha fazla isimler verildikten sonra İstanbul olarak noktayı koyduğumuz şehirde, tarihi yarımadasında olduğu gibi birçok gereksiz binayla kapatılmamış açık bir alanda, tamamen açık hava müzesi şeklinde ortalıkta duruyor. Ve bu bölgede imparatorluk yoluyla birlikte birçok eser, Antik Roma'ya da ait birçok eser, hem Orta Çağ döneminde Roma yıkıldıktan sonra, Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Papalık döneminde ve şehir devletleri döneminde süregelen birçok eserin yanında korunan bir dolu
Antik Roma'ya ait eser olmuş. Aslında korunmuş diyemeyiz bunlara ama çoğuna bakılmamış, harap halde bırakılmış, yok edilmemiş belki birçoğu. Sadece yeni binaların temelinde taşları kullanılmış, birçoğunun sütunları o yüzden yıkılmış, birçoğu da talan edilmiş. Talan edildikten sonra da bazıları yine bazı hassasiyetlerle dokunulmadan kendisinin yok olmasına bırakılmış. Çünkü Hristiyanlığın merkezi sayılabilecek bir noktada bir dolu pagan eserinin olması o dönemki papalık tarafından da hoş karşılanmıyormuş. Şimdi bu imparatorluk yolu olarak adlandırılan yolda hemen Vittoriano binasının yanından yürüdüğünüzde forumların yanından geçerek, ki aşağıda forumları gezmek için yine ücret ödemeniz gerekiyor. Ama seyir teraslarının olduğu bölümlerden de belirli kısımlarını ücretsiz olarak görebiliyorsunuz. Yine bu Antik Roma'nın içerisinden geçerek nereye doğru gidiyorsunuz? Roma'nın ilk kurulduğu Palatino Tepesi ve daha da önemlisi Roma'nın en büyük simgelerinden bir tanesi olan Kolezyum'a. Hadi oraya doğru yürüyelim. Roma denildiğinde akla gelen en önemli sembollerden bir tanesi tabii ki Kolezyum. Biz Kolezyum diyoruz ama antik dönemde buraya Kolezyum denildiğiyle alakalı çok da fazla bir kanıt yok. Kolezyum ismi 9. 10. yüzyıllara kadar aslında hiçbir yerde bahsedilmiyor bile. Flavian Amfiteyatrosu olarak bilinen bu yapı daha önceleri sadece amfiteyatro olarak isimlendirilmiş Latince ismiyle. Daha sonrasında da Flavian hanedanlığına atıfta bulunmak için Flavian Amfiteyatrosu olarak anılmış. Vespasian döneminde milattan sonra 70'li yıllarda başlayan inşaat oğlu Titus'la birlikte devam etmiş. Titus ve Vespasianus'u nereden hatırlıyoruz? Hatay videosunu hemen şuraya ekliyorum. Orada Titus tünellerinden hatırlayabilirsiniz. Videoyu da izlemeyi yine unutmayın. Vespasianus ve Titus'tan sonra tiyatronun açılışı yapılmış. Açılış törenlerinin 80 veya 81 yıllarına denk geldiği ve açılışlarda 9000'den fazla vahşi hayvanın öldürüldüğü yine kayıtlarda yer alıyor. Daha sonrasında Domitian buraya bazı eklemeler gerçekleştirmiş ve şu andaki haline kavuşmuş. Tabii ki Hristiyanlık dönemi geldikten sonra özellikle 435'li yıllarda son gladyatör oyunlarından bahsediliyor. Gladyatörlük yasaklandıktan ve 435'li yıllarda son kez yapıldıktan sonra özellikle Kolezyum'da çok fazla Hristiyan gladyatör dövüşlerinde ve diğer idamlarda katledildiği için burası papalık tarafından oluşturulan bir yolla Kutsal Cuma denilen günde de yine haç yolu olarak belirlenmiş ve içerisi de yine bu şekilde papa tarafından ziyaret edilen bir nokta haline gelmiş. Kolezyum ismiyle de çok fazla ilgili efsane var. Biraz önce de anlattığım gibi özellikle kendi dönemlerinde Kolezyum olarak anılmıyor burası. Kolezyum denmesi 11-12. yüzyıldan sonra gerçekleştiriliyor. Daha çok Nero'nun Kolossus dev heykeliyle, Kolossus dev anlamına geliyor. Devasa bir yapı, dev bir yapı anlamına geliyor. Nero'nun dev heykeliyle karıştırılarak Kolezyum adı verildiğiyle ilgili bazı akıllarda fikirler var ama Sezar'ın adından tutun başka efsanelere kadar bir dolu konu ve bir dolu isim yine Kolezyum adıyla eşleştirilmeye çalışılıyor. Hala Kolezyum'un nereden geldiği çok fazla bilinmiyor. Kolezyum bugün de dünyanın bilinen en büyük amfiteyatrosu ve dünyanın 7 yeni harikası listesinde de yer alan müthiş bir eser. Bunun yanında milattan sonra 80. yılda tamamlandığı düşünülürse en uzun süre ayakta kalan tarihi eserlerden biri olarak Roma tarihinin de Roma İmparatorluğu'nda en büyük simgesi olarak hala ayakta olan bir eser anlamında İtalyanların da en büyük gurur kaynaklarından bir tanesi. Kolezyum herhalde bahçesinde grupla birlikte oturup saatlerce anlatabileceğimiz hikayelere sahip. Bir dolu hikayesi, roman ve film olarak bizim karşımıza çıkmış ve önemli birçok hikayenin kahramanları da ölümsüzleştirilerek aslında Kolezyum'da geçen hikayeleriyle bizim hayatımızda rol oynayan karakterler haline gelmişler. Roma'da kısa bir yürüyüşte ziyaret edebileceğiniz çok fazla nokta yer alıyor. Bunlar da dünyaca ünlü noktalar. Kolezyum bunlardan bir tanesi. Yine Vittoriano imparatorluk yoluyla Roma forumlarının arasından geçip
ziyaret edebileceğiniz önemli bir eser. Hemen oradan çıktıktan sonra Trevi Çeşmesi'ne, Aşk Çeşmesi adıyla bildiğimiz Trevi Çeşmesi'ne, daha sonrasında İspanyol merdivenlerine, hatta Navona Meydanı'nda gezerek ulaşabilirsiniz. Nefis de bir gün geçirirsiniz. Böylece Roma'ya geldim, Instagram paylaşımlarını yapıyorum moduna da girebiliriz. Aslına bakarsanız Roma'da yapılacak çok fazla şey var. Gerçek anlamda çok şey var. Hatta oradan da bu turu yaptıktan sonra sabah erken saatlerde çıkarsanız yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de Vatikan'a doğru yürümek. Vatikan'a doğru yürümenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Vatikan'a giderken Tiber Nehri kenarından müthiş köprülerin üzerinden geçerek Tiber Nehri'nin manzarasıyla birlikte Vatikan'ı seyrederek Vatikan'a ulaşmanın keyfi bambaşka. Bundan yüzyıllar önce on binlerce kişi işte bu alanda, bu yeşil çayırlıklı alanda büyük at yarışlarını izliyorlarmış. Burası Circus Maximus, Roma'nın en büyük hipodromlarından bir tanesi. Büyük at yarışlarına sahne olan nefis bir alan ve şu anda hala üzeri kapalı, çayırlarla, çimenlerle kaplanmış ve keşfedilmeyi beklemeye devam ediyor. Roma'da Büyük Burun denilen bu çeşmeler sürekli olarak su akıtıyor ve bazı yerlerde tabii ki vanası var, kapatılıyor. Ama birçok yerde de böyle akıyor ve bunlar içme suyu. Roma'nın eski ünlü su altyapısını gösterip ta dağlardan su kemerleriyle birlikte ta uzaklardan getirilen suları da simgeliyor ve yaklaşık olarak 2500 ile 2800 arası bu çeşmeden var Roma'da ve bunlarda toplamda 5000'in üzerinde de musluk takılı. Bazılarında üçlü beşli musluklar var. Ve bunun bir haritası var. Bunların 200. yılında, bunların konulmasının yıl dönümünde bir haritayla, bir broşürle bunların tarihinden bahsedilmiş ve bütün yerleri hep tamamı işaretlenmiş ve Roma'nın simgelerinden bir tanesi haline gelmiş. Bu büyük burunlar yapısından dolayı büyük burun deniyor ve Roma'da gezerken yanınızda bir termos, matara veya plastik şişeniz varsa sürekli olarak bunlardan su doldurabilirsiniz. Roma'da gezerken bu sıcak havada bile olsa dışarıdan su almanıza pek de gerek yok. Böyle bir karşılama tertiplemişler benim için İspanyol merdivenlerinde. İspanyol merdivenlerini anlatacağım ama daha öncesinde aslında çok da fazla bir özelliği yok. İspanyol merdivenlerini anlatacağım. Herkesin çok merak ettiği, herkesin görmek için can attığı yerlerden bir tanesi. Ama hani neden İspanyol merdivenleri veya neden bu kadar önemli? Oralarla ilgili iki kelam ederiz elbette. Şimdi arkadaşlar müziği bitirsinler. Birazdan çıkarız yine oraya. Roma'nın ünlü İspanyol merdivenlerindeyim. Arkadaki kilise Trinita dei Monti. Aslında buraya İspanyol merdivenleri ismi verilmesi biraz da tesadüflere dayanıyor falan diye anlatılır. Aslında tesadüflere dayanmıyor. Meydanın ismi daha öncesinde Piazza di Francia, Fransa meydanı gibi. Çünkü daha çok etraftaki binaların birçoğu Fransızlara ait, Fransız konutlarından oluşuyor. Fransa'ya ait mülklerden oluştuğu için meydana ve bölgeye Fransız meydanı, Fransız bölgesi ismi verilmiş. Ama daha sonrasında papalık tarafından İspanya'ya buradaki bir binanın büyükelçilik olarak verilmesi dolayısıyla işte meydanın ismi bu büyükelçilik dolayısıyla İspanya Meydanı olarak anılmaya başlanmış. Hemen meydanın en önemli noktasında bulunan basamaklarda buranın sembolü İspanyol merdivenleri veya İspanyol basamakları olarak anılan bu bölgenin en önemli noktası olarak turistik bir merkez haline gelmesinin sebebi de 1725 yılında Fransız bir kardinalin Papa 13. Benedikt'in jübilesi için onun onuruna yaptığı bir eser burası.
Kimilerine göre 135, kimilerine göre 136 basamaklı. Çok da saymak zor değil ama ilk ve son basamaklarda acaba bu dahil mi değil mi, daha önce var mıydı şeklinde bir takım görüşler var. O yüzden de kimi kaynaklarda 135, kimi kaynaklarda da 136 basamaklı olarak geçiyor. İspanyol basamaklarının önünde Bernini ve oğlu tarafından yaratılan Maracaccio çeşmesi de yine meydanın en önemli simgesi olarak göze çarpıyor. Meydanın sağında solunda çok fazla detay var. Tabii ki ne yapıyoruz? Roma'ya geldiğimizde hep birlikte gezerken onları teker teker anlatıp hikayelerini dinliyoruz. Yine eğer denk gelirsek bir Roma turunda, bakın İtalya turu demiyorum, Roma turu diyorum. Çünkü hani benim inancıma göre, benim bakış açıma göre Roma öyle bir günde, 2 günde gezilecek bir yer değil. Eğer tura çıkıyorsanız Büyük İtalya diye bir tur biraz zor olur. Evet, İtalya'yı gezersiniz. Daha doğrusu daha sonra nereleri gezmeniz gerektiğine karar vermeniz için bir infodan öteye geçmiyor. Sadece görülmesi gereken yerleri görüyorsunuz. Görülmesi gereken yerlere de aslında siz karar vermiyorsunuz. Programlarınızda öyle yazıyor. İtalya turlarının işte böyle bir özelliği var. Aslında birçok turlar için bu böyle. Bu konudan çok detaylı bahsederiz. Meydana ismini veren İspanyol konsolosluğu da tam da burası. İşte eğer altında bulunduğum bu İspanyol bayrağı taşıyan bina olmasaydı bu basamaklara da İspanyol merdivenleri ismi verilmeyecekti. İşte o önemli binada hemen arkamda yer alıyor. Piazza di Spagno'da böyle bir yer. Ve burada da harika birkaç detay daha var. O detayları da yine birlikte bir gün gezeceğiz, dolaşacağız. İtalya'yı en azından gezdiğimiz her yeri tadını çıkartarak dolaşmak çok önemli. İşte onlardan bir tanesi de Roma. Roma'yı da tadını çıkartarak gezmek gerekiyor. Piazza di Spagno'ya geldiğinizde her yerde olduğu gibi önemli noktalar var. İşte Plaza di Spagno'da yer alan noktalardan bir tanesi de Pompi. Tiramisu yiyebileceğiniz önemli noktalardan bir tanesi. Çok fazla talep görüyor, çok ünlü ve özellikle yine Türkiye'den gelen gruplar tarafından da çok fazla tercih edilen tiramisu adreslerinden bir tanesi. Kutuda servis ediliyor. Şimdi alacağız. Bakalım hala tadı aynı mı? Yıllardır böyle bir yer. Pompi'de 1960'tan beri tiramisu çok önemli ürünlerden bir tanesi. Hatta birçok kişiye göre tiramisu'yu burası bulmuş ve onlar pazarlıyormuş. Ama tiramisu'nun evlerde yapıldığı, daha önceleri evlerde yapıldığı biliniyor. Ama tabii yiyoruz. En azından turistik bir hikaye. Ama güzel yapıyorlar. Kutuda satıyorlar. Elimize alıp dışarıda yiyeceğiz şimdi bakalım. Pompi'den tiramisu'muzu aldık. Şimdi İspanyol merdivenlerinin oraya doğru gidip tiramisu'muzu gömeceğiz. Ağzımız tatlansın, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Pompi bir aile şirketi ve Plaza de España'da en fazla ziyaret edilen noktalardan bir tanesi. İspanyol merdivenlerinden sonra tiramisu orada özel bir take-away tarzda böyle alıp gidiyorsunuz. Bir pakette sunuluyor. Gerçekten endüstriyel bir hale getirmişler gibi. Aslında bir dondurmacı, 1960'larda dondurmacı ve kahveci olarak açılıyor. Ve tiramisu sonrasında da ünü çevreye çok fazla yayılıyor. Hatta tiramisu'yu alırken kaşık lazım mı? Kaç tane kaşık? Bir tane sade mi istiyorsun vesaire şeklindeki kelimeleri de Türkçe söylüyorlar. Türkçe öğrenmişler. Çünkü çok fazla Türk tarafından ziyaret edilen nefis bir nokta. Şimdi lezzetli tiramisu'ya bir kaşık daldıralım. Daha sonrasında Roma'yı gezmeye devam edeceğiz.
Çeşmesi Roma'daki çeşmelerin en ünlüsü ve en büyüğü. Tabii ki 1762 yılında açılışı yapılan bu çeşmenin yapımı da 30 sene sürmüş. Peki daha önce burada ne varmış? Ta Augustus döneminden beri burada bir çeşme olduğu biliniyor. Daha doğrusu suların aktığı çeşitli dönemlerde çeşitli çeşmeler bu alanda yer almış. Yani burası her dönem, her daim aslında bir su merkeziymiş ve burada sürekli olarak bir çeşme bulunuyormuş. Roma'nın her yerinde bulunan çeşmelerin en ünlüsü de tabii ki 1762 yılından sonra Trevi Çeşmesi olmuş. Trevi Çeşmesi Roma'daki çeşmelerin en ünlüsü ve en büyüğü. 1762 yılındaki açılışından sonra çok büyük bir sükse yapmış. Tabii ki çok fazla sayıda filminde başrol mekanlarından bir tanesi olmuş Trevi Çeşmesi. Bunların en önemlilerinden bir tanesi bir Fellini filmi olan La Dolce Vita filminde Anita Ekberg'in unutulmaz sahnesi de yine bu mekanda çekilmiş. Trevi Çeşmesi 3 tane papa yemiş aslında. Çünkü ilk bunun burada bir çeşme yapılması, böyle görkemli bir çeşme yapılması ve üzerindeki simgelerle bazı hikayelerin anlatılmasını isteyen, vasiyetine bunu yazan papa hayatını kaybettikten sonra diğer papalar tarafından tamamlanmış ve açılışı da 1762 yılında 30 sene süren bir yapım çalışmasından sonra çeşitli mimarlar tarafından yapılarak bu hale sokulmuş ve günümüzde de Roma'da en fazla turist çeken yerlerden bir tanesi olarak ziyaretçileri kabul etmeye devam ediyor. Çeşmeye aşk çeşmesi olarak isim verilmesinin nedenlerinden bir tanesi de dilek tutularak havuza para atılması. Buna da bir ritüel getirmişler ve sağ elle sol omzun üzerinden dilek tutarak arkanızı dönüp havuza bir para atıyorsunuz. Şimdi ben de aynısını yapacağım. Ve işte Trevi Çeşmesi'nin adetini biz de yerine getirelim. Burada bir sent atıyorum sadece ve sağ elle sol omzun üzerinden dileğimizi tutup atıyoruz. Hadi bakalım. Size tutup bir tarihi anlatım, tarih dersi verecek değilim. Ancak arkamda bulunan Pantheon gerçek anlamda Roma mimarisinin en güzel yansıtıldığı ve ta o dönemden beri 2000 yıldır ayakta duran efsanevi bir yapı. Rotanda genelde dairesel planlı bir kubbeyle örtülen Roma yapılarına deniyor ve hemen bu düz yapının arkasında, sütunların arkasında şuradan da görülebileceği gibi, hemen şurada görülebileceği gibi yuvarlak dairesel planlı bir yapı var bu girişin arkasında ve onun ardında da daha sonrasında şimdi kiliseye çevrilmiş eski bir tapınak yer alıyor. 2000 yıldır ayakta duran bu önemli yapının, Roma'nın en önemli sembollerinden biri olan Pantheon'un içine girip bir bakalım.
Pantheon ücretsiz olarak ziyaret edilebilen bir yer. Peki bunun nedeni ne? Çünkü Pantheon yapısı kiliseye dönüştürülmüş bir yapı ve bu yüzden Roma'daki diğer kiliseler gibi ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.